Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fıtık'ın yeni bölümündeyiz Alpçeğim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Daha önce Chaos Theory ve birden fazla filmin, dizinin fragmanına tepki verdiğimiz videomuz kanalda. Panik Atak. Onda demiştik ki Chaos Theory çıkarsa izlerse bir Fıtık özel çekeriz. Aynen. Chaos Theory Sözümüzü çıktı. tuttuk, tutuyoruz. Biz izledik ve şu anda Chaos Theory özel videoya hepiniz hoş geldiniz. Abi fragmanı bayağı ilgimizi çekmişti. Hareketli bir Fragmanı fragmandı. aynen yani keyifli bir film olduğu belliydi. Sen zaten seviyorsun Darren Aronofsky'yi falan. Çok severim. Brilliant'ına falan da benden daha çok hakimsin. Benim eksiklerim var ama herkese bilinen bir şey, çok iyi bir yönetmen oldu. Bana biraz böyle tarzın dışında bir film gibi gelmişti. Çünkü değil mi? Hani biraz daha Ya evet. gelmedik tarzda bir Ya genel film. olarak son zamanlarda, son filmlerde kitap uyarlamalarından gidiyor Aronofsky. Hı Bu hı. da bir kitap uyarlaması. Whale da bir kitap uyarlaması. Hatta Whale'dan önceki filmi de kitap uyarlamasıydı. Hatta Postcard from Earth diye bir tane böyle film de değil, filmimsi bir şey Hı hı. çekti. Ama tür olarak ne bileyim mizahi olarak bu kadar. Ya şöyle, bu kadar komedi ağırlıklı olan sanki yoktu diye Hı hı. hatırlıyorum. Yani diğerleri daha ciddi filmlerdi. Ya Aronofsky farklı işler yapmayı Hı seviyor. hı. Yönetmenlik açısından konuşacağız zaten. Detaylı gireceğiz. Tabi birazcık uyarlama senaryolarda yönetmenin etkinliği de tartışabilir. Çünkü hani sonuç olarak şeyi de, screenplay'i de Hı hı. O baş- yapmıyor. Evet. başka biri yapmış. Aynen. Charlie Austin Aspen aynen. yapmış mesela. Hani bu da ister istemez Aronofsky'nin eli ayağının daha farklı şeylere gitmesini sağlıyor. Hani daha Hı farklı bir hı. izlenim Aynen. yaratıyor. Ben kendi yazıp kendi yönettiği filmleri daha çok seviyorum Hı Aronofsky'nin. hı. Daha özel olduklarını düşünüyorum. Ya bu filmde de detayları konuşacağız Hı zaten hı. az sonra. Bak mesela Requiem for a Dream de kitap uyarlamasıymış ama Evet, bunu screenplay'ini bilmiyordum. kendi Aynen. yapmış. Doğru doğru, kitap Evet. uyarlamasıydı. Aynen. Black Swan da sanki bir şeyin uyarlamasıydı. Sayıyorum Hı arkadaşlar. hı. P. Mother, Limitless diye bir dizi varmış. Hı hı. Aksiyon Disney Plus'ın. Onu, Nuh'u ve Below'u Hı yazmış. hı. Requiem ve Fountain'in de screenplay'ini yapmış. Black Zaten Swan'da yok ama. ne? Black Black Swan'da Swan'da yok. yok. Black Swan bunun gibi Hı hı. yönetmeniymiş zaten sadece. Ya farklı bir adam. Çekimleri falan çekimleri de bir hikaye anlatıyor Darren Aronofsky'nin. Böyle farklı açılardan kameraya geçiriyor. Özellikle Black Swan'da çok Evet. popüler Çok olan bir video aynen. var. Böyle kamerayı yapıp Evet. tuttukları. Mesela o çok değişik bir çekim tekniği de o dönem için çok yeniydi diye hatırlıyorum. Şimdi filmin özeline geçecek olursak Aronofsky ile ilgili bayağı değindik. Şimdi film beyzbol kariyerinde genç bir rookie Aynen. olan, sonra bir kaza sonrası Evet. hayatı bok gibi olan bir Barmen. arkadaşı, Aynen. barmeni anlatan, barmenimizin adını unutmam peki direkt. Ne diyorsun? Austin Butler ama ismi Hank Hank Thompson. Thompson. Dünyanın en düz O da Amerikan ismi aynı. harbiden. Hank Thompson'ın hikayesini konu alıyor film. İşte klasik arkadaşı, dandik komşusu, Aynen. çalıştığı bar, yaşlı amcalar falan. Bence çok kompleks bir senaryo değil. Öncelikle bunu Aynen. söyleyebilirim. Ama bu bence bir eksi değil. Ya yok, Bence film bir eksi özelinde değil. eksik değil. Aynen. Oldukça düz Aynen başlıyor. düz başlıyor. Yani İşte sevgilisi var falan filan işte. Ama hayatında bir şeyler yoluna gitmiyor. Ya aslında çok klasik bir hikaye. Hani aşırı şey klasik. olarak. Beni birazcık Aronofsky özelinde bu rahatsız etti. Ya sen diyorsun Hı bunun hı. bir eksik olmadı. Evet ama Aronofsky filmlerinde özellikle Whale'da Hı bence hı. farklıydı baya. Hani bir düz drama filmi Hı için. hı. Whale dümdüz bir drama filmi. Baya farklıydı bence. Hani yapısı, Hı kurgusu, hı. oyunculuğu, hani herkese farklı görevler atayıp farklı şeyler almışlar Aronofsky. Benim Chaos Dealing'de en düşük bulduğum şey, Aronofsky normalde her filmde bir oyuncudan, bazen kurgucudan, Hı hı. bazen sinematografi, işte herhangi bir parçadan çok ekstra performans alan bir adam. Çok ekstra performans Hı oluyor hı. gerçekten. Ben Chaos Stealing'de böyle bir ekstra performans görmedim. Ne kendinden, Hı hı. ne oyunculardan, ne senaryo, ne kurgu. Hani elbette ki keyifli Hı baktığın hı. zaman, dışarıdan baktığında, ama ekstra bir performans hiç sezemedim yani. Hani böyle mesela işte Austin Butler döktürüyor, işte bal dök yala performans, Hı işte hı. atıyorum sinematografi o kadar iyi ki ağzım açık işte tükürüklerim aktı falan. Hiç böyle bir şey görmedim. Bu benim için. Ama biraz senin beklentinle alakalı bir şey. Ben mesela hiç böyle Tabii. bir Ben şey ama izlemedim. az önce baktık filmi, aman işte filmi değerlendirmeden önce ben bütün külliyatı izlemişim. Yani izlemediğim yok. Ya olsun abi, izlemesem bile ben hani şey diye açmadım. O Requiem for a Dream yönetmeni falan diye açmadım. Gitmedim yani. Ya ben öyle gidiyorum açıkçası. Hani Chaos Theory'e elbette gene Hı giderdim. hı. Oyuncular falan çok ilgi çekici ama Aronofsky'nin filmdeki yeri açısından bence hani ekstra hiç alamadığımız bir film. Ha bu bir eksi mi? Her zaman ekstra alacaksın diye bir Hı hı. şey yok. Bazen başka şeyle öne çıkarsın. Ya bu konuda bu filmin külliyattaki yeri açısından bilmiyorum, ben şüpheliyim birazcık ya. Çok yükselemiyorum o konuda. Genel bilgi açısından ilk benim kendi öznel görüşüm bu şekilde yani. Çok kötü bir film olmadığı, oyunculukların bence gene fena olmadığı, yerinde olduğu, bir iki sürprizin olduğu, az sonra kurgu ve senaryo Hı kısmına hı. değiniriz. Onun dışında ama ekstra da bir performans çok da alamadığım bir film oldu benim için Chaos Theory. Neyden bahsettik işte? Ya bayağı düz bir hikaye olarak başlıyor. Ondan sonra biraz Tarantino varimsi ilerliyor gibi Evet. diyebiliriz az çok. Yani tabii ki de bir şey olarak değil. Ama işte mizahi yönü olsun, şey olsun falan o tarzda ilerliyor. Ama bence çok kritik noktalar var. Hikayede bence çok önemli bir karakter var. Kedi var.
Yani bu tabii benle de alakalı olabilir. Filmlerde genelde hayvan kullanımları beni biraz fazla etkiler şey olarak. Nasıl desem korku filmlerinde vesaire genelde ne bileyim zarar gördükleri için. Ama burada bence senaryoda çok kilit bir yere sahip kedi. Seni hep diken üstünde tutuyor. Hı hı. Belki sende o kadar olmamış olabilir. Ama bence onu iyi veriyor film kesinlikle. Kapı açmışken şunu diyeyim. Kedinin yerini ben sana da söyledim. Kedinin filmdeki yerini ben beğendim. Beni rahatsız eden herhangi bir şey yok. Ama ben senin kadar anlam atfedemedim kediye. Ya elbette ki şeydeki falan kullanımlar çok iyi. İşte iki Yahudi'nin şeyi Hank'i kaçırdığında işte Hank'in oradaki bütün duygusal yükünü bağlayabildiği, o durumda hayatta kalmasını sağlayabilen tek şeyin kedi olması Aynen. duygusallık açısından önemli ve güzel bir şey. Bu konuya bir şey diyemiyorum ama hani genel olarak baktığım zaman ekstra bana böyle müthiş bir şey gelmedi. Yani müthiş bir yeri varmış gibi gelmedi. Tatlı hissettiriyor mu? Çok tatlı hissettiriyor. Bence sadece tatlı hissettirmesi değil abi. Çünkü filmde çok kritik bir yerde, çok iyi bir yerde, çok önemli bir şey oluyor. O zaman spoiler diyelim. Buraya kadar spoilersız. Evet, buradan sonra spoilerlı. Kız arkadaşın öldüğü sahne. Bence senaryodaki yeri çok iyi. Bence Çünkü de oraya çok. kadar şeyi tam vermiyor film. Hani ulan ciddi bir şeyler olacak mı? Birileri ölecek mi? Zoe Kravitz'in oynadığı karakter. Aynen. Juan nasıl Jovan. okunuyorsa ismi. Jovan. Tam hatırlamıyorum Güzel bir şimdi. isim ya. Bence orada filmin çektiği çizgi çok iyi. Çünkü oradan sonraki şeyi, mizahi şeyi olsun, filmin nasıl akacağı olsun, orada çok net bence çekilmiş oluyor. İyi bir renk belirliyor bence. Ya senaryo açısından ben çok parlak bir film olduğunu düşünmüyorum. Elbette. Jovan'ın ölmesi bu tam da aşağı yukarı filmin tam ortasına denk geliyor. Aynen. Bence güzel de bir şey oluyor. Yani filmi farklı bir noktaya götürüyor Evet. dediğin gibi. Ama iki Yahudi'nin ismini de alayım burada. Lipa. Bak şunun ile Lipa'nın mesela ben tek tek giriyorum artık. Karakter üzerine giriyorum. Öncelikle kediden bahsettik. Hı hı. Kediyi ben de çok beğendim. Kedi bence filmin en iyi kurgulanmış unsuru olabilir. Evet, gerçekten. Çünkü Hank Thompson'ın bütün duygusal bağı kediye yükleniyor. Aynen. Onun dışında Joe Kravitz'i çok beğendim. Oyunculuklarda da Zoe. söylerim. Zoe Kravitz diye mi okunuyor? Zoe diye mi okunuyor? Joe demedin mi oğlum Hayır ya? Zoe dedim la. Okey, tamam. Ben yine Joe duydum. Öbür videoda da Joe duymuştum. Yu'daki. Aynen. Bu mu? Joe Goldberg. Şaka yaptım ya. Hayır lan. Ha, Bir haberi okuyorduk şeyde. Fıtıkta. orada da mı Joe demiştim? Evet. Zoe Bilmiyorum. dedim. Neyse. Kravitz'in karakteri, Yovan karakteri bence filmin en iyi karakteri. Hani hem Hank Thompson'a annelik de yapmaya çalışıyor bir yandan. Ya ben en iyi karakteri gibi bir şey kullanmam. Çünkü bence filmde hiçbir karakter o kadar ön planda değil. Bence en iyi karakter. Bilmiyorum. Ben hani yazım açısından benim en beğendiğim karakteri o açıkçası. Ama onun dışında ben işte Lipo ile Shumuli'nin olduğu nokta, kadın karakter Regina ablamın oynadığı dedektif karakterinin arka planının pek olmaması. Onun dışında onun yanındaki iki adamın karakterlerinin arka planının pek olmaması bu beni çok rahatsız etti. Kötü karakterlerle bağ kurmamı çok engelledi. Yani tamam var onlar bir tehdit. Hı hı. Güzel. Belli noktada işte Hank'e bütün problemleri yaşatıyorlar. Matt Smith'in karakterine bütün problemleri yaşatıyorlar. İşte dövüyorlar onu falan filan. Hatta Hank Thompson ameliyat oluyor. Böbreğini kaybediyor yani. Senaryoda belli bir noktada. Ama bana dark komedi ile ciddiyet arasındaki noktada bu karakterlerin hikayesinin olması lazımmış gibi geldi. Yani sen bana Ben mesela buna katılmıyorum. ben bu karakterlerin arka Ben bu planı tarz veremeyince yani film bana vermeyince bana boş hissettirdi yani. Film bittiğinde tamam hı mı? hı. Adam kurtuldu evet de hani genel şey olarak baktığın zaman hani Hank'in bir şey başarmış ya da bir şeyden kurtulmuş hissini tam alamadım. Çünkü Bence film biraz bunun üstüne. bilmiyorum ya bu beni Ya rahatsız etti mesela. bilmiyorum. Bence filmin o konuda çizdiği çizgi çok bana okey geldi yani. Ya illa böyle hani her karakterle empati kurman gerekmiyor. Aga ama bak bunu anlayabilmek için birazcık külliyata da hakim olman gerekiyor. Aronofsky'nin Abi dedik ama ya niye böyle bir şey var? Şart var. hayır şart değil. Ekstra bir şey ve filmlerini çok iyi kılma sebebi bu. Her filminde olan bir oyuncunun arka planını az verse ya da çok verse Hı de hı. o kadar iyi veriyor ki adam döktürmüş oluyor. Bu screenwriter Hı yazan hı. hem de onu uygulayan adamın Aronofsky'nin iyi yaptığı bir şey. Bu filmde o yok. Direkt yok. Ve Ama bence bu filmde ona gerek yok bence. bence var abi kötü karakterle empati kuramıyorum ya. Adam geliyor. Mesela o Şumulu ile Tipo'nun Yahudi olmasının filme katkısı hiçbir şey değil. Onlar herhangi bir Türk de olabilirdi, Arap da olabilirdi, İspanyol da olabilirdi. Hiçbir anlamı yok. Colorado karakteri var. Bad Bunny'nin Hı oynadığı hı. mesela. Dedektif onu kafasına sıkıyor. Yani şeyden sonra ben karakterlerde belli bir noktada derinleşme bekledim. Evet dediğim gibi film bunu tercih etmiyor abi. Belli yüzeysel karakterler var. Bunların bir toplamının oluşturduğu dramatik ve komik bir durum var. Hank bundan etkileniyor. Bu bir sadece olay değil Hı mi? hı. Ama ben bu hoşuma gitmedi bu durum yani. Çünkü
Bir sürü karakter var. Süreye göre gerçekten karakter çok. Ama sen ne dedektifin nasıl o halde oraya kadar kaldığını, o kadar yükseldiğini, bu şehirde nasıl bu yer edildiğini Ya görebiliyorsun. işte onu vermesine gerek yok ki. O Abi yapıda ver, değil bence film. bence var yani. Bu sefer bunu vermeyince ben kötü karakterlerin hiçbir ağırlığını hissedemedim. Böyle çok savunuyor gibi oldum ama hani o anlamda demiyorum Yok da. zaten ayrışıyoruz bu noktada yani. Bilmiyorum ben Yani derinliği her şey hiç alamadım. background'unu vermesine gerek yok bence. Bence en Bu azından iyi bir senaryo yazımı ya da iyi bir hikaye yazımı demek de değil zaten yok bak bence. buna ben de katılıyorum. Ama ben bu film özelinde diyorum. Bence kötü karakterler lazımdı yani hak ediyordu. Bir tek aynen Russ karakterinin arka planı Hı anlatılıyordu. hı. Russ'ın işte nasıl drug dealer'a başladı. Hı İşte hı. nasıl Hank'le ters düştükleri. Tek beğendiğim hani arka plan olarak Yovan'dan sonra Hı Rose. hı. Hani Austin Butler'ı söylemiyorum şey olarak. O zaten main karakter. Bütün şeyini görüyorsun yani araba kazası, Evet, onun evet. etkilemesi. Ki onunla mesela annesini güzel konumlandırmışlar bence. Göstermeden Evet. telefonla verebilecekleri maksimum etkiyi vermiş. Aynen. Görmeyi tercih ederdim. O şahsi tercihim. Filme verdiğim puan kesinlikle etkileyen bir durum değil. Ama onun dışında bence hani ben tek tek karakterleri değerlendirecek olsam kötü karakterleri baştan sona yazsam hiçbirinin arka planını beğenmedim. Beğendiğim karakterler Rus, Hank ve Yovan. Şimdi Yovan zaten filmin yarısında var. Hı hı. Filmin yarısı ölüyor. Biri kedi, diyaloğu olmayan bir karakter. Biri main karakter. O da bence senaryosu sebebiyle değil Austin Butler'ın oyunculuğu sebebiyle göze iyi gelen bir Hı. karakter. İkincisi de Matt. Matt'in oynadığı Rus karakter. Rus karakteri de o da belli bir yer noktadan sonra ölüyor ve onun ölümünün de filme etkisi çok zayıf. Diyorlar işte ölü ölü gidiyor trenin son durağına kadar sonra dedektif geliyor ki o da ölmüş ha falan diyor. Yani hani bir ağırlık hissedemedim. Evet dark komedi kesinlikle bu konuda hani çok derin bir şey beklenmemesi lazım bu türde özellikle. Filmlerde Game Night mesela örneği verilebilir. Onda da böyle bir ölüm kalım şeyi vardı. Ama mesela o film karakterlerin arka planını ve kişiliklerini daha iyi yansıtıyordu mesela. Ben Kaustik'in özelinde bunu hiç beğenmedim. Yani zaten en çok beğenmediğim şey senaryosu oldu. Onun dışında işte Aronofsky kısmında az sonra diğer partlara geçtiğimizde ben daha çok filmi öveceğim. Senaryo noktasında ben pek beğenmedim filmi. Sonuna gelecek olursak sana Hı vereceğim hı. topu. Sonunda da filmin sonuna geldiğimizde evet Hank bir huzura kavuştu aslında istemediği bir yönden çok istediği bir şeye gitmiş oldu. Yani bunun da tam bana geçtiği söylenemez. O da benim puanım birazcık etkiledi. Yani ben orada biraz şeyi düşünüyorum. Nasıl desem böyle bittersweet dediğimiz bir son. Anladım. Mutlu değil, kötü de değil. Ama şeye de uygun yani hikayenin gidişatına, işte hayat hikayesine vesaire. Yani aslında mutlu bir sonla bitmiyor. İşte okey olması da yani filmin genel hatlarını beğenmemem bu sefer umudumu finale taşımama sebep oldu. Acaba twist'i sonuna etkileyebilir mi ya da herhangi bir twist olabilir mi? Ya da twist'ten bağımsız duygusal olarak daha derin bir son beni bekler mi noktasında beklemedi yani. Bilmiyorum bana Aronofsky külliyatında bu şeyleri topladığımda en zayıf filmlerden biri. Bence Olabilir. Ya olabilir. Yani dramatik kurgu olsun, şey olsun. Evet, zaten ağır bir film değil zaten. değil. Yok. En başına zaten oradan bir şey. Derinlikte bir film değil. Ama bu bence kötü yapmıyor. Abi sen çok beklentili izlediğin için bu böyle bence. Çünkü hani getirdiğin tüm eleştirilerde sürekli önceki filmlere atıf yaptı ister istemeden yani. Bu Abi, normal de bir şey bu arada. Yani aynen. çok sevdiğim bir yönetmen olduğu için. Ya bunu sürekli de getiriyorsun zaten. Müziklere geçelim. Müziklere Müzikleri geçelim. sen söyledin. Müzikler yalan olmasın. Müzikler pek aklımda kalmamıştı. Film izleyeli bir Bir süre cümleyle oldu. çok iyi özetleyeceğimi Ha, düşünüyorum. özetle. Güzel ama unutulabilir. Evet yani arka plan dolduruyor diyebiliriz. Ama tarzı falan güzel müzik. Mesela yürüyüş yaparken açtım müziği. Tamam mı? Acayip akar. Çok akar. Hele Aynen. bir ikisi az önce açtığımız çok iyi. Ama filmin içinde ulan şu sahnede bir müzik vardı ulan ne Evet iyi de öyle bir şey. olmadı. Aynen. Mesela burada da başka bir filme son zamanlarda izlediğim diğer bir filmi söyleyeceğim. One Battle After Another'da abi araba kovalama sahnesinin müziğini filmden çıktığım gibi açtım mesela. Direkt kulağımda onu çalmasını Benim tek istedim. aklımda kalan müzik oydu mesela. Ki o filmde de şey çok fazlaydı. Nasıl desem. Arka plan müziği Arka çoktu. plan müziği çoktu. Daha böyle hatta şey Birdman-vari Evet, şeyler evet, vardı. Böyle evet, evet, bateri perküsyon kesinlikle. ağırlıklı şeyler vardı. Ama Müzikler mesela onda da bence müzik kullanımı bir tık fazlaydı genel olarak. filmin çekimini beğendin mi? Çekim açısından. Ben Ben beğendim. bayağı beğendim. Ben beğendim. Bence film akıyor abi her türlü. Film zaten uzun da değil. Ama gerçekten özellikle kovalamacı sahnelerindeki çekimler çok iyiydi. Evet onu ben de Şeyler diyecektim. falan çok iyiydi özellikle. İlk orada dikkatimi çekti. İlk eve geldiklerinde bir şey çıkıyor ya. Yangın merdivenine falan çıkıyor. Orayı ben de çok Oradaki beğendim. şeyler falan gerçekten Bir de çok şeyi iyi. çok beğendim. Hank'in ilk dayak yediği noktada kapının önündeki çapraz çekim. Üstü Evet, böyle çaprazdan aynen. çok net gözüküyor ve gerçekten vuruyorlarmış, gerçekten dövüyorlarmış Evet. gibi. O konuda da yani zaten Aronofsky'yi beğenmemin sebebi bu. Film iğrenç bir senaryo versen bile filmi bir şekilde aktif kılabiliyor. Bu filmde öyle bir şey. Ya iğrenç demem asla bu arada. Ama filmin senaryosu bence çok zayıf ama Aronofsky onu çok akıcı bir şekilde getirebilmiş. Bu konuda hani bir problem olmamış. Oyunculuklara geçelim. Ben dediğim gibi ilk başta da söyledim. Spesifik olarak öne çıkaracağım bir insan yok.
Matt Smith bence birazcık overacting'ti. Onun notunu düşünebilirim. Ha yani ya onun karakteri de ona uygundu Aynen biraz. Biraz uygundu. uygundu. Austin Butler ben söylüyorum. İyi. Gelecek neslin iyi Gerçekten iyiydi. oyuncularından Aynen. biri. Bak Bike Riders'ı da çok beğenmemiştim. Aynı bu seviyede beğenmiştim. Orada da çok iyi oynuyordu. Filmin en iyilerinden biriydi. Zoe Kravitz'i de bence her filmde daha iyi görüyoruz. Bilmiyorum yani ya üstüne koyuyor ya ben daha şey bakıyorum yani daha izledikçe alışıyorum kendisine bilmiyorum O da ama olabilir. Hatta ben burada Batman'dekinden daha çok beğendim. ben de daha çok Oyunculuğunu. beğendim. Ben de Evet. daha çok beğendim. Batman'de falan biraz daha böyle yüzü daha böyle dramatikti falan. Tabii orada yönetmenin de etkisi çok da. Matrix özellikle yaptırmıştır onu O da diye olabilir düşünüyorum. ya tabii evet. Ama burada daha böyle şey yerindeydi yani oyunculuklar vesaire. Onun dışında çok spesifik yani oyunculuk açısından öne çıkan bir insan benim aklıma gelmiyor. Kurgulu oyuncular. Ha bir de şeyi konuşabiliriz 2 dakika. Abi kitap uyarlaması noktasında şeyi soracağım sana. Yani bu film özelinde değil. Sence bir senaryoyu orijinal screenplay Tamam. kendin Hı çekiyorsun. hı. Screenplay'i kendin yapıyorsun. Filmi kendin Hı çekiyorsun. hı. Screenplay'i birine çektiriyorsun. Filmi kendin yönetiyorsun. Şimdi sence Hı. bu 3 farklı şeyden hangisi senin daha avantajına? Yönetmenlik açısından soruyorum. Abi bence burada bilmiyorum da tarz da çok önemli. Bak şimdi. Ha Mesela bir bak örnek güzel bir vereceğim. Mesela David Fincher hiçbir zaman screenplay'ini kendi yapmıyor diye biliyorum. Senaryoyu kendi yazmıyor diye biliyorum. çok nadirdir bu arada. Çok Ya nadir. ona bir bakmak lazım. Yok lan bayağı nadir. Değil Hakikaten mi? bayağı nadir. Öyle biliyorum. Ondan sonra mesela bir örnek daha verebilirim. Mindhunter'ı İşte sanki kendi olabilir belki ama o kadar yaratıcısıydı. büyük değil de aynen. Ondan sonra bir popüler örnekten Nolan. Nolan son filmlerinde Tenet'te falan kardeşiyle çalışmadı diye biliyorum. O da kendine mi döndü full? Aynen ve Nolan şey kadar iyi senaryo ve diyalog yazamıyor. Jonathan Kardeşi Nolan kadar. kadar, kardeşi kadar Jonathan değil. çok daha iyi. Onu hep kardeşi üstleniyordu zaten. Tenet'te falan onun şeyi hissediliyor. Hissediliyor abi. Yani bir Batman'leri bilmem neleri Karakter falan gelip yazımı olarak istediğinde daha kötü canım. gerçekten o kadar akılda kalıcı diyalog yok Tenet'te falan. TRT'de farklı bir yerden kurtarıyor ama bu. Belki Tabii. çalışılmasının sebebi odur yani. O da olabilir tabii. O da kurgusundan dolayı biraz öne Aynen. çıkan. Aile içi kavga varsa onu bilemeyiz ama. Ya öyle işte birkaç örnek geldi aklıma. Ha biz film çeksek hangisi iyi olur? İşte bu da yani çok şey Bak biz kalıyor film aslında. çeksek ikimiz kendi yazıp yönettiğimiz en iyisi olur. Bencesi. İşte burada şey, ama şey de var. Janrası önemli, Tabii ki senaryosu tabii ki. önemli. Aynen. Ben hani genel bir soru sordum. Hani birazcık farklı bir şey de konuşmuş olalım Hı diye. hı. Bence Aronofsky'nin de kendi screenplay'ini kendi yaptığı filmlerde ilgi çekicilik artıyor. Ama buna tabii ters örnek de var. Black Swan var mesela. İnanılmaz bir film. Hı, Yani evet. çok iyi bir film. Ya dediğim gibi filmin en büyük eksiği bence filmi öne atacak bir detayının olmamasıydı. Alp'in dediği gibi kesinlikle film akıyordu. Film çatır çutur aktı yani. Ben de izlerken hani hiç şey demedim ya. Ulan çok sıkıcı falan demedim. Ama bu bir filmin benim nezdimde iyi olması için yeterli değil. Ben 2018 Thanos'tan sonra kötü karakterlerle böyle daha fazla bağ kuran bir insan oldum. 2019 Joker'den sonra. Hı İşte hı. özellikle süper kahraman canlısı bende böyle bir şey geliştirdi. Bu filmin de kötüleri bence çok kötü. Ya hakikaten hiçbir özellikleri yok. Dediği gibi tek efektif olduğu yerler Aronofsky'nin aksiyon sahnelerini çekmesiydi. O yüzden bir abartı beğendiğimi söyleyemem. Puanımı verecek olursam daha eklemeler yapmadan benim 6,5 olurdu puanım. 6-6,5 o civar. Yani IMDb'sine 6 verdim. 7 vermem. 6-6,5 civarında bir puan alır benden ya. Ama ben 8 verdim. Ben her zaman yani şeye inanıyorum. Eğer iyi belirlediysen çizgileri, yani nerede oynayacağını iyi belirlediysen bence o her türlü yeterli bir şey. Sınırlarını iyi çizdiysen. Bu bence öyle. Hani Ya illa çok kompleks bir şey olmasına gerek yok. yok tabii ki. Ben burada zaten Ben senin bu filmin sınırları ne bileyim işte kara mizah olsun çok iyi çizdiğini düşünüyorum. abi Kompleks üstüne çok düşünmesi gereken bir film gibi bir yorum yapmıyorum. Hatta şöyle bir şey diyeceğim, radikal bir şey diyeceğim. Ben hatta bu filmin mizahının ve anlattığı şeyin bilmiyorum bana daha samimi ve gerçekçi geldi. One Battle After Another'dan. aga Van Bu dediğime internetteki çoğu kişi katılmaz. Yani çoğu Aga kişi çok normal beğendi çünkü filmi. One Battle After Another zaten bir şey film. Ütopya filmi anladın mı? Hani öyle bir ütopyanın var olduğu varsa böyle olurdu gibi film. Counseling daha dünyamızdan bir film. Yani bir kovalamaca var. Bunun komikliği var. Hani dediğin gibi çizgileri daha net. Benim problemim filmin çektiği çizgiler değil. Filmin çektiği çizgilerin içindeki karakterler çok derinliksiz abi. Yani hani İşte ben de diyorum ki bana kalırsa o karakterler de o çizgiye dahil. ama işte ben o karakterler bu kadar derin olmayınca karakterliğin komikliğini de şey yapamıyorum. Yani erişemiyorum. Van Battle'da böyle çok saçma küçük karakterler vardı ve bunlar böyle o kadar az süreye rağmen o kadar iyi anlatılıyordu ki ve film çok uzundu. O film buna Hı göre hı. hani tempo açısından daha probleme yatkın bir filmdi. Çok çok iyiydi buna göre hani üstesinden gelme konusunda. Ha belki bu daha akıcıdır. Ona bir şey diyemem. İnsanların nezdinde de daha Hı hı. akıcıdır. Ki IMDb'nin yorumlar
Hı hı. Ortalamasında da film hani insanlar akıcı, atmosferik, komik yazmışlar. Hı hı. One Battle After Another bir Ütopya filmine göre çok çok daha iyiydi diyebilirim. Yani genel perspektiften bakınca. Bir de iki filmin komedi unsurunu da yani kıyaslamayı çok doğru bulmuyorum. Birazcık One Battle After Another bunun kullandığı durum komedisinden çok daha çok diyalog komedisi gibiydi. Anladın mı? Diyaloglar içinden şakalar veriyordu. İşte o thank you sensei, thank you sensei falan gibi. Burada daha çok ben şeye falan gördüm. Adam işte takılıyor, araban kapı açılmıyor, bir şey oluyor. İşte kız bir şey diyor, Allah belam diyor, tersine dönüyor, gidiyor falan. Hani daha çok diyalogdan ziyade durumlar üzerinden bir komedi varmış Ama bir gibi de yani. yerleştirilme durumu var bence. Ya bilmiyorum. Benim fikrim Ya tabii tamamen. çok ikimizin de söylediği şeyler çok öznel şeyler yani arkadaşlar. Bu kimisi bunu beğenir, kimisi bunu beğenir. Ben hani kendi beğenmediğim bir noktadan genel bir şey için kötü diyemem. Ha, genel bir şey için kötü diyeceksem dediğim 10 kere dediğim şeyi derim bu film için. Yani karakterlerin derinliği dehşet azdı. Ha bunu da mesela hiç Aronofsky izlemeyen bir Chaos Theory açıp izlediğimde tabii ki şey diyebilir. Abi normal yani. Ama mesela bir aç Black Swan, Requiem zaten. Bak yine abi bak öbür filmlerle Abi karşılaştırıyorsun. ama işte Ya aynı adam belki çekiyor yani. abi ama Görsel neden şey mesela? Yani onu kullanması yani hani bu abi screenplay ama yani bilmiyorum da yani o zaman adam hep aynı film çekmesi lazım. Bu dediğine hayır, göre bir hayır yerde. abi aynı film çekmesi değil. İlgi çekiciliği az abicim bu filmin. Bu noktada dediğim noktada. Yani bence screenplay'i burada Aronofsky kendi yazsaydı belki benim için de daha iyi olurdu diyorum ben. Çünkü boşluklar varmış, dolmamış yani. Bu filmin çizgisiyle ya da konusuyla ya da tarzıyla ilgili bir durum değil. Ben olan direkt eldeki materyal az diyorum yani. Bayağı az yani. İzliyorsun. Komik bir evet, fena değil. Bir iki sahne güldü. Ama dramatiklik geçmiyor. Ulan hani sadece kara komedi için de 18 bandına çıkamam bu film özelinde. Çünkü arkadan onu ittirecek, boostlayacak şeyler yok. Anladın mı? Bu noktada seninle ayrışıyoruz biraz. Sen o şu anki elimizdeki materyalin bu filmi boostladığını düşünüyorsun zaten Ya yeterince. evet. Akıcılıkla Ya ben o beraber. minimalistliği beğendiğim için tamamen. Ama bu dediğim gibi yani katılmamanı da anlıyorum kesinlikle. Çok normal bir şey yani. Burada çok subjektif yani yorum Kesinlikle yapıyoruz. ya. Bu filmin özelinde çok keskin ayrılıyoruz belli bir noktada ve Evet, hani evet. öyle bir keskinlik var ki böyle şey gibi düşün. Ben onun üstünden atlamıyorum, sen onun altından Evet. geçemiyorsun. Yani birbirimizle Ya burada tam tercih farkı var aynen tamamen. tam bir empati Aynen. yaşanmıyor yani. Böyle bilmiyorum Chaos Stealing Aronofsky külliyatında benim en düşük puan verdiğim ikinci film oldu. Az önce baktık. Maalesef üzücü. Benim için çok Hı üzücü. hı. Aronofsky'nin Arka Şakir'in filmlerini izleyin. Gerçekten çok Evet. iyi bir yönetmen. Özellikle kamera yerleştirim, eldeki şeylerin kullanımı ve bunu öne çıkarmasında Aronofsky çok çok iyidir. Ki Black Swan'a, Requiem'e falan Alp'te yüksek vermiş. Ben zaten Abi yani onun filmler zaten yani kült. çok tartışacak şey yok yani şey olarak. Kötü anlamda. Biraz bu Aa film bir tek şeyi konuşmayı unuttuk. Filmde beyzbolun yeri. beyzbolun yeri bak orada belki şimdi beyzbol bizim kültürümüzde yok ya Ben pek. de pek uzağım onu Ya diyecektim. çok Amerikanvari bir şey yani. Değil mi? Amerika'da daha şey. Hatta Avrupa'da falan bile o kadar yok Yok. herhalde. Amerika'ya Aynen. özel ya biraz. Belki biraz daha hakim olsak belki filmin kurgusuna ya da hikayesine bir yeri vardır şey olarak. Challengers'taki Ha gibi bir tamam şey. diyecektim. Aynen Challengers'daki gibi. Sen onda şey diyordun. Kurgu tenis abi. Aynen. Mesela bak ben o yorumu yapamam. Çünkü sen işte tenis daha çok şey yapan birisin vesaire. Bu güzel bir şey. Abi o zaten bayıldım bak izlediğimde direkt Aynen. gözlerim akmıştı Challengers'ta. Bunda elbette dediğin gibi belki beyzbolu çok izleyen biri olsam işte o kovalamaca sahnelerini Aynen. çekip Belki orada bir şeyi paralellik vardır ha ve çok mest olabilirdik yani. ha bu noktada Bu bir ver, varsayım tabii. Böyle de aynen olabilir. verdiğim puanı ona göre de hani şey diyeyim yani. Beyzbol bence kötü bir tercih değildi. İşte tuttuğu takım falan filan. Şey çok kötüydü orada da. Abi dedektifin yalandan beyzbolla çok ilgiliymiş diyalogları. Acayip kötüydü. Hiç beğenmedim oraları. Yani keşke dedektif hiç beyzbolla alakalı biri olmasaydı yani. Beyzbol sadece yavan oradaki barda Hı çalışan hı. amca ve Hank arasındaki bir diyalog olsaydı bir de telefon jokeri olarak annesinin arasında olsaydı. Telefon joker. Annesi de şey oynuyormuş burada. Laura Dern oynuyormuş. Aa ciddi misin? Aynen. Az önce bakarken gördüm Gerçekten ben. mi ya? Evet evet. Bilmiyordum. Sesi tanıdık geliyordu ama o an çıkarmadım. Metası 65, IMDb 70 yani 7. Arkadaşlar Rotten puanı hemen bakıyorum. 84'e 83. İyi aslında bayağı. Bayağı iyi almış Rotten için. Bir de hemen burada da 3,5 almış. Okey 7 civarı Yani işte. genel olarak aynı bantta yer almış. İnsanlar belki sana daha yakındır. Keyifli olması daha ön planda olmuştur insanlar Evet. için. Ben de bu film özelinde daha öne çıkmadı sadece. Ya olabilir. Ya bu benim izlediğim dönemle de alakalı olabilir. Ya bir sürü faktör var. Bu kadar. Ya evet. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım ben ya da Alp sizin fikirlerinize yakınızdır ya da tam ortamızda buluşmuşsunuzdur. Ben genelde bu tip bir video izlediğimde tam ortada buluşmuş oluyorum. Böyle bir şey oluyor. Ya bir de şey de iyi oldu. Biz genelde aynı fikirde olduğumuz için çoğu zaman.
daha iyi oldu yani. Biraz da o yüzden hani çekelim Abi falan bu filan. arada şey videosunda 28 yıl sonra videosunda geçen gün baktım şeyi fark ettim. Dördümüz de aslında bambaşka noktalardaymış. Sadece ikimiz yakınmışız o videoda. Ya abi zaten o seri şeye falan çok yatkın yani. Farklı düşünmeye. Gerçekten. Biz kaçtık. Görüşmek üzere. Antibiyotikle kalın. Abone olup like atmayı unutmayın.